Arkadaşlar iyi akşamlar. Teknik direktörümüz Domenico Tedesco ile beraberiz. Tercümede her zamanki gibi Sinan'la ve bizlere eşlik edecek. Sorularla hemen başlayalım. Buyurun Devin Bey. Geleceğim. İyi akşamlar Devrim Zengi Beyaz TV. Bugün hoca biraz kendini formsuz olarak görüyor mu? Çünkü sahaya çıkan kadro çok eleştirildi. Özellikle de Yiğit Efe'nin sağ bekte oynaması. Daha sonra yapılan değişiklikler, ilk golde çok büyük katkı sağlayan Musabba'nın oyundan alınması vesaire vesaire. Kerem'in girmesi, El Nesri'nin yedekte kalması. Bunlarla ilgili hoca bir öz eleştiri yaptı mı? Bu konudaki düşüncelerini rica ediyorum. Coach, today do you think that you were out of form a little bit because your starting lineup was criticized a lot? Yiğit Efe playing as a right fullback, and also the substitutions that you made. You subbed off Musaba, he contributed to the goal that you scored, and Kerem went in, but Nesri was on the bench. Do you do autocriticism about your performance today? No, first of all, we played a good game, you know. Really, I don't know, you saw the Göztepe game at the beginning of the season, you saw it now. You can compare, I didn't see the first game, but today we controlled a lot. Efe, first of all, he did fantastic the last games. You know, you told me after Alanya that the change, Efe on the right side was the right move. Today he started. For me, we need, against this team, we need a little bit of size for all these long balls. He did fantastic. With the first foul, he saw a yellow card. Then it's not easy to control the game. It was a clear yellow card. It was a clear yellow card, but he managed well. Of course, he did the big error to the 1-1, but this can happen. You know, if you want to blame somebody, you must blame me, not It, because he's a young player and a big potential. Mert Mulder had a big overload. You know, he played 3 days ago against Aston Villa, really good, but really intensive. So today you saw Ismail injury. And if Mert Mulder plays more than 45 minutes, there is a big chance that also Mert Mulder is out. So, you know, we played Alanya, Aston Villa, and Göztepe. We will play Steaua Bucharest, we play Kocaelispor, we play Trabzonspor. Everything, I think, in 5 weeks, we must change. Otherwise, I don't know now who will play Bucharest. I don't know. Honestly, I don't know. We will see. And then we continue, but we have to change, you know. The players are at the limit. Öncelikle bugün iyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Sezonun ilk yarısında Göztepe'ye karşı oynanan maçı sizler izlediniz. Bu kıyaslamayı yapabilirsiniz. Ben o maçı izlememiştim. Ama bugün maçı çok kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Yiğit Efe de son maçlarda çok iyi bir performans sergiliyordu. Alanya maçından sonra sizler bana dediniz ki Yiğit Efe'yi oyuna sürmek doğru bir karardı. Bugün de ilk 11'de başladı. Sebebi de şuydu, rakibin atacağı uzun toplara karşı bizim de uzun boylu oyunculara ihtiyacımız vardı ki ben kendisinde harika bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Yapmış olduğu ilk faalde sarı kartı aldı ki ondan sonra da oyunu kontrol etmek tabii ki kolay olmuyor bir stoper için. Ki görmüş olduğu sarı kartta net bir sarı karttı, bunu da söylemem gerekiyor. Sarı kart sonrasında da iyi idare etti. 1-1 olan golde büyük bir hata yaptı evet, ama bu tarz şeyler olabilir. Eğer biri suçlanacaksa bu Yiğit Efe olmamalı, ben olmalıyım. Çünkü Yiğit Efe genç bir oyuncu ve çok büyük potansiyele sahip bir oyuncu. Aynı zamanda Mert Müldür'de de çok fazla fiziksel yük vardı. Aston Villa maçında çok iyi bir efor sarf etti. Çok iyi oynadı. Bugün İsmail'in sakatlığını gördünüz. İsmail sakatlanarak oyundan çıktı. Eğer Mert Müldür 45 dakikadan fazla oynasaydı onun da sakatlanma riski vardı. Oynamış olduğumuz maçlara baktığımız zaman Alanyaspor'la, Aston Villa ile Göztepe ile oynadık. Şimdi Bükreş'le oynayacağız. Kocaeli, sonrasında Trabzon. 5 haftada bu maçları oynuyoruz. Dolayısıyla değişiklik yapmak durumundayız. Şu anda mesela Bükreş'te kimi oynatacağımı açıkçası bilemiyorum. Ne yapacağımızı göreceğiz ama bu değişiklikleri yapmam gerekiyor çünkü oyuncuların hepsi limitte. Oğuzhan Memiş, Anadolu Ajansı. Bugün son bölümde En-Nesyri'yi ısınırken gördük. Takım 38 orta yapmış, onu isabetli. Biraz da En-Nesyri'ye bakan bir oyun diyebiliriz uzun boyu avantajıyla. Oyuna girmemesinde özel bir sebep var mıydı? Çünkü bir oyuncu değişikliği hakkı daha vardı. So coach, in the last period of the game, En-Nesyri was warming up, and today the team made 38 crosses, and 10 of them were accurate crosses. So we can say that the game needed En-Nesyri. Is there a
as he's a tall player. Is there a special reason behind that decision of not putting him inside because you had one more slot? I'm very surprised about you guys. I'm very surprised, you know. We put John Duran inside, we put Talisca inside, we have Marco Asensio, we have Muzaba or Kerem. We have so many offense players, and we just need to score the goals. I think you saw the game. We created so many chances. And Mert Mulder had a big chance also, so it's not that we didn't hit the goal on purpose, you know. But I'm very surprised that now everybody is searching the city. To be honest, you know, we have to be honest. 6 weeks ago, everybody told me that Mert Mulder has not the level to be in Fenerbahçe. It was a question in a flash interview. Today you criticize because he's not starting. So it's too much black and white, you know. Yavaş yavaş. We must stay calm. Today we played against a good organization. Göztepe is a good team, I think. They did fantastic. They were always dangerous in counter-attacking. So we lost 2 points, but we didn't lose the season, you know. We must learn out of this game and look in the future and recover every player. Thank you. Açıkçası sizlere şaşırıyorum. Çünkü bugün sahaya baktığımız zaman John Duran sahadaydı, Talisca sahadaydı, Marco sahadaydı, Musaba o olmadığında Kerem sahadaydı. Zaten çok fazla ofansif oyuncumuz sahadaydı. Golü bulmamız gerekiyordu. Çok fazla pozisyon ürettik aslında. Mert Müldür'ün de girmiş olduğu bir net bir pozisyon vardı. Yani bilerek yapmadık, bilerek atamadık değil. Ama ben açıkçası şu anda herkesin En-Nesyri'yi arıyor olmasına şaşırıyorum. Çünkü mesela 6 hafta önce de bana Mert Müldür'ün flash interview'da Fenerbahçe seviyesinde olmadığı söylenmişti. Bugün neden oynamadı diye soruluyor. Dolayısıyla çok fazla siyah ve beyaz var. Yavaş yavaş sakin bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Bugün çok organize bir takıma karşı oynadık. Çok iyi oynayan, tehlikeli kontrataklar yapan bir takıma karşı oynadık. Bugün 2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik. Bundan dersler çıkarmamız gerekiyor. Sonrasında önümüze bakmamız gerekiyor ve oyuncuları en iyi şekilde toparlamamız gerekiyor fiziksel olarak. Selin Koca, Türk Sports Dijital. Ederson rakibin presini kırma ve topu oyuna sokma konusunda dünyanın en iyilerinden biri. Ancak Türkiye'de beklentiler daha çok maç kazandıran kaleciler ya da skoru tutabilen kaleciler üzerine. Taraftarın da Ederson'dan bu yönde beklentileri var. Siz performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? So when we look at Ederson, we can say that he is the best goalkeeper in the world in terms of breaking the pressure of the opponent and playing the balls. But in Turkey, people expect goalkeepers to make saves. Compared to the playing with the ball, they expect goalkeepers to defend the score, defend the result, and make saves. So what do you think about his individual performance? Are you happy with his performance? Yes, not just in Turkey, also in Germany they expect that they save balls, and also in Italy and England. I think it's the first job also from a central defender. You know, you must defend. It's nothing that is special on Turkey. You know, in Alanya we concede the first shot on target goal today after 24 minutes. They shot the first time and it's goal. Yes, I understand. I also would like that he saved the ball, but sometimes it's difficult. Sometimes it's not possible. Sometimes you have a chain of errors because first of all we lose the ball. First error in this situation. Second, we had not a good structure. Third, no counter pressing. Fourth, we don't block the cross. Fifth, inside the box man. You know, 5 errors where we can stop the goal. So it's a chain, you know. It's like in the circus, you know, when you have a net and again a net, and then comes the floor. So it's a little bit unlucky that after 24 minutes with the first shot on target, it's immediately the goal. Because we were really good inside the game. We controlled. We had like 80% of possession. We hit the post with Musa. So many good things, you know, and poop, everything is destroyed and it's 1-1. It's a pity, but it's football. It's part of the game, and we must learn out of it. But Eddie is a top goalkeeper. Evet, sadece Türkiye'de değil, Almanya'da, İtalya'da, İngiltere'de de ilk olarak top kurtarması bekleniyor kalecilerin. Çünkü yapmaları, kalecilerin ilk işi bu, aynı zamanda stoperlerin ilk işi de savunma yapmak. Sadece Türkiye'ye özel bir durum değil bu. Alanya Spor maçında kalemize gelen ilk şut gol olmuştu. Bugün de
24. dakikada rakibin ilk şutu gol oldu. Aslında tabii ki bu durumu anlıyorum. Ben de bu topların gol olmasını istemezdim ama bazen zor olabiliyor, bazen mümkün olmayabiliyor ve aslında bir hataların zincirlemesi diyebiliriz bu durum için. Öncelikle top kaybıyla başlıyor. İkinci sırada iyi pozisyon almamak. Üçüncü sırada kontra baskı yapmamak. Dördüncü sırada ortayı engellemek. Beşinci sırada da ceza sahası içinde adam adama markaj yapmamak. Dolayısıyla 5 tane hatanın arka arkaya gelmesiyle bir zincir gibi bir sirkte ağın altında bir ağ daha, onun altında bir ağ daha vardır. Daha sonra yer gelir. Dolayısıyla bunun zincirleme bir etki olduğunu söyleyebiliriz. Şanssızız. 24. dakikada rakibin ilk şutunda golü yedik ki aslında iyi de bir performans sergiliyorduk. Maça baktığımız zaman %80'den fazla topa sahip olduk. Musaba'nın direkten dönen bir şutu vardı. Aslında sahada pek çok şeyi iyi yaptık. Maçın 1-1 bitmesi bizler için üzücü, yazık bir durum. Ama şunu da söylemem gerekiyor ki bu maçtan tabii ki dersler çıkarmamız gerekiyor. Ederson da çok üst seviye bir kaleci. Buyurun. Fatih Emre Arslan Demarke. Önce Aston Villa, sonra Göztepe, iki yoğun ve fiziksel rakiple karşı karşıya geldiniz. Yoğunluk ve yıpranmanın bugünkü oyun planınızı ne kadar sekteye uğrattığını merak ediyorum ben. Tabii Göztepe'nin bugünkü iyi, yani daha çok iyi savunma planında hakkını vermemiz gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. So you played two back-to-back games against Aston Villa and Göztepe. Both teams are physically very intensive, so we can say that both games were tiring for the team. So how much did it affect your match plan today, the tiredness because of the previous game? And also I should say that we should give credit to their defensive plan as well. To their Defensive plan, Göztepe. yeah, of course they are really good, really organized. They find the right profiles to play this football. Big compliment to Göztepe what they are doing, you know, as a club. I didn't know them before on detail, but if you analyze them, if you see the games, the goals they scored, every throw-in is dangerous, every corner kick is dangerous. A lot of second balls, specialists, really good. You know, they do a really good job. But I think we were there today. You know, if you see the first half time, we had a good overload on the wing. We switched the right moments. We created a lot. We had a lot of possession, and we calmed them down. You know, we saw the games. Normally they press. They try to press. They could not press us. You know, they could not press us. This is something very positive. But we have to score the goals, of course. Yeah, of course, Aston Villa was a very intensive game. That's why I changed 4 players today. Normally I wanted to change 5, but unfortunately Eddie Alvarez was injured yesterday in the training, or felt again the pain. That's why I just could have changed 4. Otherwise also Izo would have been out today. Tabii ki rakibin hakkını vermemiz gerekiyor. Çok organize bir takım ve oynamak istedikleri futbola çok uygun, iyi profilde oyuncular almış bir takım. Dolayısıyla onları tebrik etmemiz ve haklarını vermemiz gerekiyor. Ben açıkçası daha önceden detaylı olarak bu takımı bilmiyordum ama oynamış oldukları maçlara bakarsanız, attıkları gollere bakarsanız gerek kornerlerde gerek taç atışlarında çok tehlikeli bir takım. Aynı zamanda ikinci top uzmanı bir takım. Çok iyi bir iş çıkartıyorlar. Ama biz de bugün baktığımız zaman iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. İlk yarıda özellikle kenarlarda çoğalmaları çok iyi bir şekilde yaptık. Aynı zamanda doğru zamanda oyunun yönünü değiştirdik. Topa sahip olduk ve birazcık rakibin o baskı temposunu düşürdük açıkçası. Bize o baskıyı yapmayı başaramadılar. Bunlar bizim için pozitif şeyler ama tabii ki golü atmamız gerekiyor. Aston Villa maçı belirtmiş olduğunuz gibi şiddeti yüksek bir maçtı. Dolayısıyla bugün ilk 11'de 4 oyuncu değiştirmek durumunda kaldım. Aslında 5 oyuncu değiştirmek istiyordum ilk 11'den. Edi'yi de oynatmak istiyordum, Edi Alvarez'i ama dün antrenmanda ağrı hissettiği için bugün kadroya alamadım kendisini. Dolayısıyla 4 oyuncu değiştirdim ilk 11'den ama eğer imkanım olsaydı İsmail'i de bugün dinlendirecektim. Önce şey soracağım. En-Nesyri ile Juventus'un bir görüşmesi vardı, transfer görüşmesi ama Juventus futbol direktörünün bugün transferin gerçekleşmeyeceği yönde bilgi yani İngiliz basını yaptığı açıklamada transferin gerçekleşmeyeceğini söyledi. Şimdi En-Nesyri takımda kalması durumunda yani baktığımızda aslında Fenerbahçe taraftarlarıyla arasında biraz bağın koptuğunu görüyoruz. En-Nesyri takımda kalması durumunda bir forvet transferi yapacak mı Fenerbahçe? Eğer forvet transferi yapmayacaksa siz bu takımın bir forvete ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz?
So Juventus was interested in En-Nesyri, and today their director made a statement to English media saying that this transfer will not happen. So also at the same time we can say that En-Nesyri's bond with the fans are damaged a little bit. So if he stays, is the club going to sign a new striker or not? Do you think that in case he stays, do you think that this team still needs a new striker? Yes, we need a striker. We need a striker. It's not a big surprise. It's not a big secret. We are looking for a striker. Since I'm here, we are looking for a striker. And the situation of UC is easy for me because as long as he's a Fenerbahçe player, he's my player, he's our player. But we are looking for a striker, yes. Basit. Evet, bir forvete ihtiyacımız var. Bu doğru. Forvet ihtiyacımız olduğu doğru. Sürpriz değil, sır değil. Ben zaten burada olduğumdan beri bir forvet oyuncusu bakıyoruz. Ama En-Nesyri burada olduğu müddetçe kendisi Fenerbahçe'nin futbolcusu, benim futbolcum ve bizim futbolcumuz. Ama forvet baktığımızda doğru, basit. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar dileriz. Again, he translated Turkish word. Huh? Yes. Now I didn't say easy. Yes, from Turkish to Turkish. İyi akşamlar.